Vaktiyle Eminönü civarında ayakkabı tamirciliği yapan, fakir, kanaatkar bir zat varmış. Bir gün bu zat Eminönü'nde Yeni Cami'nde namazdan sonra vaaz dinler. Vaaz veren hoca efendi, her kim cuma günü gönülden inanarak Bismillahirrahmanirrahim derse, deniz üzerinde yürüse deniz yol olur. Allahu Teala kuvvet ve kudret sahibidir. Kendisine kalpten bağlı olanlara yardım eder, lütuf ve ihsanda bulunur der. Bu zat bu sözleri duyar duymaz daha vaaz bitmeden camiden hızla dışarıya çıkar. Sokakların arasında hızlı bir şekilde ilerleyerek Sarayburnu'na gelir. Bu zatın evi Üsküdar'dadır. Adam gönülden bir şekilde adımını denize atar. Adam deniz üzerinde yürümeye başlamıştır. Heyecanla denizin üzerinde yürüyerek evine gider. Kapısını çalar. Hanımı kapıyı açar. "Hayrola efendi, bugün erkencisin" der. Adam tüm olup bitenleri anlatır. Bunun üzerine hanımı, "Aman efendi" der. "Hoca efendiyi yarın evimize davet et. Akşam üzeri hoca efendiyle gel muhakkak, olur mu?" Ayakkabı tamirciliği yapan bu zat ertesi gün hoca efendinin vaazını, nasihatini dinledikten sonra hocanın elini öper ve "Hocam, sizden bir ricam olacak. Kabul buyurun lütfen." Hoca, "Buyurun efendi, sizi dinliyorum" der. Bunun üzerine adam, "Efendim, eğer isterseniz bu akşam yemeğini sizinle beraber yiyelim. Hanımım mutlaka sizi davet etti. Hoca efendiyi bu akşam getir ve fakir çorbası içirelim" dedi. Hoca efendi, "Peki" der, bu teklifi kabul eder ve adamla camiden çıkıp yürümeye başlarlar. Sarayburnu'na geldiklerinde adam heyecanla, "Hadi hocam, Bismillahirrahmanirrahim deyip denizden yürüyelim" der. Bunun üzerine hoca efendi, "Efendi, eğer sen de istersen şuradan faytona binelim" der. Bunun üzerine adam heyecanla bu sözü dinlemeden besmeleyi çekip denize adımını atar. Hoca kıyıda kalır. Adam denizde yürümeye başlar ve bir anda içinden şöyle geçirir: "Acaba hoca içinden gelerek besmele çekmeyi bilmiyor mu?" İşte bunu içinden geçirdiği an adam suya batmaya başlar. Adam suya battıktan sonra dalgalar adamı hocanın önüne kadar getirir ve hoca söze girer. "Efendi, siz o gün vaazdan heyecanla çıktınız. Bizse vaazı devam ettirdik ve hüsnü zandan bahsettik. Kimse hakkında kötü zan etmemek gerektiğini vaazın sonuna kadar cemaatimize anlattık" der. Adam bu sözleri işitince mahcup bir şekilde evine sırılsıklam halde döner.